ki içerisi daha sessiz, sakin olsun ve insanlar daha rahat deney yapabilsin. Burası 2 laboratuvarın ortası ve kalbi. Burası laboratuvarın diğer görünen kısmı, aletler, o bahsettiğim kimyasallar, hepsi burada. Asitler. Burada bulunduğumuz seminer odası bu tarafta. Aynen bu taraftan mekhane. Florun aşaması, kimin nerede olduğunu, burada diğer kapları görebiliyoruz ama ben ana sayfaya geçmek istedim. Geçelim. Burası sanıyorum şurada. Yok bu babayı. Şehirlerin nasıl yapılaştığını, trafiğin nasıl aktığını, sadece burada değil, yani fiziksel olarak değil, şey üzerinde de, ekran üzerinde de bunu gösterebiliyor. Ve şurada çok güzel bir şey var, map'i var. Orada mesela, ben şöyle geçeyim, pardon. Burada buna circular map diyorlar ve burada birçok şey var. Mesela İstanbul için düşünelim bunu. İstanbul'un güvenlik kodu, güvenlik notu, kültür notu, eğitim durumu, var olan parkları, birçok şeyleri ve böyle bir şey oluşturuyor, bir map oluşturuyor ve ülkeler arasında kıyaslama yapmak veya ülkelerin zaman içerisindeki durumlarını kıyaslamak adına böyle farklı şeyler kullanıp map'ler kullanıp anlamaya çalışıyor. Bu yaptığı çalışma da yanlış hatırlamıyorsam Brezilya'daki çalışmalardan biriydi. Brezilya, Hindistan, daha çok popülasyonun çok olduğu ve trafiğin çok yoğun olduğu şehirlerde yapıyor bu çalışmayı. Aynı zamanda da interaktif, mesela bunu Japonya için yaptı yanlış hatırlamıyorsam. İnteraktif bir şekilde binaların isimlerini değiştirip, tarzlarını değiştirip, içerisine kaç tane insan yaşayabileceği, kaç tane şirket kurabileceğini efektif, verimli bir şekilde göstermeye çalışıyor. Yani var olan yeni bir yerleşim yerini, mesela yeni bir yerleşim yeri yapmak istiyorsanız, o yeni yerleşimlerinde altyapı, üst yapı ve kültürel aktiviteler hangi sayıyı kaldıracak, kimlerden yardım alabiliriz, nasıl başka şehirlerle nasıl iletişim halinde olabilir gibi farklı teoremleri var bu hocanın. Oldukça keyifli bir grubu var. Aynı zamanda orada gördüğünüz gibi böyle değişik böyle yeni bisiklet sistemleri, insansız kullanabilen bisiklet sistemleri gibi çalışmalar yapıyor kendisi. Başka, burada da yine sadece şey değil, ülkeler değil, mesela Kendal'ın yerini yapıyor. Kendal'a 2 tane yepyeni öğrencilerin kalabilmesi için yeni yurtlar yapıldı. Otelin olduğu yer. Evet, sizin olduğunuz otelin olduğu yerler, yurtlar yapıldı. Mesela o yurtların kapasitesi ne olmalı? Kanalizasyonlarının altyapısı, yani oranı nasıl olmalı? Kaç tane öğrenci yapabiliriz? Veya carbon emission. Mesela bugün görüşeceğimiz Bilge Yıldız Hoca, nükleer enerji bölümünde çalışan hocanın da ilgilendiği konulardan biri. Karbondioksit emilimi ne kadar olmalı? Kaç kişi bu emilimi sağlayabiliyor ve yüzde ne kadar bu popülasyonu düşürürsek optimum noktaya gelebiliriz gibi çeşitli çalışmaları mevcut. Evet, sadece yeni yerleşim değil. Ya mesela İstanbul'da güzel şeyler. Olduğu yerlerde genelde çalışmalar yapıyor. Brezilya, New Delhi gibi. Metropoller. Aynı zamanda İstanbul'da da çalışmaya başlamış
bir ara Kent Bey. Ama sonra sanırım ilişkileri kopmuş. Ama yine yeni şeyler yapmayı çok umut eden, gerçekten alanında çok düzgün çalışan, yenilikçi bir insan kendisi. Aslında siz belediye başkanlarınızı alıp buraya getirseniz veya hocayı davet etmek lazım. o da olabilir. Ama hocanın şimdi İstanbul'u biliyor. Bir de Adana'ya Ankara'sı gitmiş. var. İşte Adana'yı kısmen Evet. biliyor. Evet. Evet, İzmir var Evet. yine. Yani. Aslında güzel bir Türkiye turu gerçekten çok güzel olur. Hem Evet. oraları tekrar görmesi açısından, Hı hı. hem de çalışmayan noktaları göstermesi açısından. Hocayı davet etmek lazım yani Türkiye'ye. Bugün size güzel suggestion, öneriler listemizde o da var. Öyle mi? Pilot program. Yani Türk hocaları tabii getirmek çok önemli, çok değerli. Ama aynı zamanda bizim gibi düşünmeyen ve bizim doğduğumuz topraklarda doğmamış, büyümemiş insanların perspektifini, bakış açısını almak çok değerli. Çünkü biz nasıl onların ülkesinde onların görmediği noktaları görüyorsak, onlar da bizim ülkemizde bizim görmediğimiz noktaları görüyorlar. Bazı alanlarda pilot program oluşturup bu kilit hocaları davet edip onlarla birlikte çalışmalar yapmak bence çok etkili olur. Evet. Hem de Türkiye'ye yeni bir hava getirir diye düşünüyorum. Anladığımız kadarıyla Kemal Bey'in öyle bir niyeti var gibi görünüyor. Var. Evet. O görüşmelerde bunlar da konuşulacak herhalde. Konuşulacak, evet. Evet. Ben işte son 5 senedir computational biology okuyorum. O bilgisayar mühendislik ve biyolojinin karışımı. Orada ben daha çok genetik ve kanser üzerinde çalışıyordum. Orada bayağı bir projeler çıktı. Onu da halen devam ediyorum. Ama şimdi Canan Hoca'nın labinde çalışıyorum. Orada işte daha çok ultrasonun bilgisayar tarafında çalışıyorum. Bir taraftan işte bu ultrasonu nasıl fetal monitoring yani ve meme kanser ve vücudun daha farklı taraflarını nasıl specify edebileceğimizi onun bilgisayar tarafında çalışıyorum. Bayağı güzel, her şeyi öğrenme ihtimalim oldu. Bir software tarafı, bir hardware tarafı. Yazılım. Aynen, bayağı pozitif bir environment'e girdim. Çok memnun oldum herkes ve çalışma ihtimalim olduğu için. Evet, burada işte in the future, I'm hoping to work more in computational bioinformatics and just integrating data science and biology to build the future of healthcare and medicine. Bilimi arasındaki entegrasyon üzerinde çalışmak istiyorum. Yani yeni bir hoca yetişiyor. Tebrikler. Benden çok daha iyi bir hoca geliyor. Ama çok iyi rol modelim. Çok güzel. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Canan hocam çok böyle welcoming oldu. Hi Kent. Hey, we have been waiting for you. Please. Wow, I didn't realize you had such a big group. I know, yeah, I was also not sure. Kent, this is Mr. Kılıçdaroğlu, the chairman of the party, Pleasure to meet you. and the rest of the journalists and his team members. Wow. And I try to give some brief intro about your group, but you do the best, so Okay. I'll just leave to you. Sure. And they know that you have been to Turkey, Istanbul, Adana, so I talk about those visits, and they have been also very much interested to learn about the new concepts and principles of the science that you do in the suburb and the cities and traffic control and so on. Okay. So I Sure. think they're so excited to meet you. Yeah, well, this is great. Let me Gerçekten stand İstanbul'da right here, yeah. He asks if it is really possible to solve the traffic problem in Istanbul. That's a great question. I would say it's impossible without changing the zoning regulations and settlement patterns, and particularly housing policy. We're a big advocate of what we call live-work symmetry, which is developing
high performance communities where the housing is in sync with the jobs and people have walkable access to all of the amenities they need in daily life. So you can't solve the traffic problem with better roadways or smart city technology. You can solve it by eliminating the need for commuting. Trafik bizde İstanbul'da kanser gibi. He says it's like a cancer in Kentin Turkey. sağlıklı It is a bir cancer, haritası yeah. yok. Evet, No, kentin it's a- sağlıklı bir planı da yok There zaten. is Yeah. no healthy plan of the city right Yeah, now. so it's like a cancer everywhere. Evet, It's a her problem. yerde kanser gibi çok But there's, yüksek bir problem. We've been talking about these ideas for 15 years, but there's a new movement that's popular with many mayors, led by Paris Mayor Anne Hidalgo, that refers to the 15-minute city, which is really kind of a simplified version of what we're talking about, which is to say that the city becomes a network of more livable, resilient, high performance, whatever adjectives you want to use, neighborhoods. So rather than the central city and the suburbs and things go like this, you have a series of neighborhoods which are largely autonomous functionally. Then if you do this, you see this here, this is an example of what we're building as an alternative to private automobiles. So if people live near where they work and they have access to the amenities they need nearby, then we can provide mobility service in addition to walking with lightweight vehicles like this. So this is an autonomous vehicle that you call for it on your phone like an Uber, comes to you wherever you are, then you can ride it to your destination, and it can be under human power, or if you're elderly or disabled, it can be autonomous. You get off at your destination and it goes to pick other people. In the back is a locked box, so it can also deliver packages the same way, like takeout food. So for example, it could pick up Chinese takeout and then pick up a human, drop the human off, and then deliver the package. Or maybe you'll just take a Turkish Adana kebab. Yeah. Right? Yeah, exactly. And I think they are really curious about your past experience in Istanbul and Adana, so that we can learn what worked, what didn't work, and use it as a lesson, and Right. we can do it better next time Yeah. when you come to Turkey. Okay. Well, I think that, I mean, I love Istanbul. Istanbul is great. Adana, I had some of the best food I've ever had. But I think, you know, Istanbul, like many great cities, they have historic areas and business districts and suburbs, and then tries to connect everything with roadways and, you know, mass transit in a few corridors. And I think that pattern is last century's pattern. I think we need to move towards 21st century patterns. I mean, so many things are changing. The way we're doing work is changing. Work is becoming hybrid. I think the central business district and the conventional office building is obsolete. Work is becoming kind of a network. People work at home, they work in the office, they work in a cafe or a hotel lobby or an airport lounge, and the role of the home is changing. The home is becoming a center of work, but of learning, of healthcare, of exercise, of entertainment, communication. And cities are not acknowledging in a fundamental way this transformation which will change
these patterns significantly. Then at the same time, we have all of this new technology. So this kind of sensing and automation, robotics, can be applied to improve the quality of life of people. So the combination of these fundamental changing patterns of living and working, plus the possibilities of new technology, creates a whole new opportunity for cities to become much more efficient, but that's not really the word, much more livable, and also much more entrepreneurial, supporting the way jobs are changing and moving towards a much more entrepreneurial society. So these kinds of models here, these are called Cityscope. And we can interactively look at all of the interventions that can improve communities. This is Kendall Square over here where we are. And so we can look at changes in density, the patterns of living and working, new mobility systems, new energy systems, model public health, model the entrepreneurship, the innovation potential of a community. So we do two things in our group. We prototype these systems like this. We have housing systems that can be deployed in the city, and then we develop the models with the simulation tools to simulate the impact of those interventions. So what can change in Istanbul? Oh well, I think I'd start with the land use regulations. I would start with, well, for example, one thing that we're excited about is using very powerful technology for governance, for public policy. For example, rather than having a fixed master plan with fixed zoning, you could create incentives for the landowner. They can build a bigger building if they develop in a pro-social way. Okay, so you could have a 10-story building. Well, if you want to develop under the old model, that's fine, but don't ask for a variance. But you could increase that floor area for a developer, but a percentage of that increased land value needs to go back to the community. So cities control indirectly literally trillions of dollars worth of assets through their land use regulations. And then you can have very fine-grained mappings of incentives to public assets, and it can all be put on the blockchain and smart contracts. It can be self-regulating. You can have data feeds, so you get a little bit too much of this asset, you dial down the incentives, you dial this up, and so you can achieve in a human community something like a natural ecosystem with feedback mechanisms, and I think, in my mind, that is by far the most exciting application of technology. Not the sensors and the gadgets that are in the city, but using it for creative public policy to create better communities. The keywords have changed in this field in terms of, instead of using efficiency, you said livable. Are there any keywords that policymakers should seek out in designing? Smart. And what's the content? Don't use it. Yeah, so smart is really traditionally, smart cities is about optimization. That's like optimizing the flow of traffic through smart traffic signals and the like. And that has not proven to be very useful. It hasn't been proven to be smart. Right. I think we have to deal with much, and it's also just become a marketing term by companies. So I think that we should think about the fundamentals. So you said pro-social. Pro-social, yeah. Social justice, livable, equity. Okay, Equity is huge. What's happening in cities like this, Kendall Square, where we are, the people who are the lifeblood of this area, which are the young professionals, the young people with young children,
the retired people, the retired faculty that can mentor the young people. No, they can't afford to live in this area. If housing is built, it's luxury housing for just the thin slice. Yeah, handicapped. So I think we need to have much more equitable policies, not only for the housing but for the schools, for the shopping. Realize there's no pharmacy in this whole area here. There's no daycare center beyond what MIT has, or dozens of other assets that people need in daily life. That's what I mean by pro-social. If you can create incentives for the property owners and the developers to build out that infrastructure, tap into market forces. I think what is no longer viable in most cities is to build social housing for the government to pay for it. I think you need to have these public-private partnerships, but the government can set the rules of the game and create the incentives, so then the market will do what is needed for people. And Kent, when we came here before you arrived, the first question that I asked, because I admire your work and they search about you, and they were asking, would it be possible for Kent to come to Turkey and we can have him to a couple of cities and start some work around what you do and create a new hype in Turkish cities? Well, so let me yes, the answer. So we have, let me see, about 8 years ago I decided that I needed to get our work out of the lab into the world. And we do it in two ways. So we put together an affiliation of partners for a network of city science labs. And we now have labs in Shanghai, Taipei, Ho Chi Minh City, Toronto, Guadalajara, Hamburg, Germany, Andorra. And we just signed an agreement last week for Chile. And we have two more that we hope to sign in the next few months, one in Israel and one in Spain, in San Sebastian. So we're looking for cities who can be part of our City Science Network, and then that gives them access to all of the tools, all of the ideas. We share. We have a City Science Summit in 2 weeks, October 27th and 28th, where all our partners come together. We are presenting a design for a new district in Kharkiv in Ukraine that we're developing with Norman Foster, who's one of the great architects of our era. And so Norman and I will be presenting that. So Kharkiv is like an honorary member of our network now. So I would love to have discussions with how cities in Turkey could be part of the network. The second way we do it is we launch companies. So we have now 5 startups that have come out of the lab, and we commercialize the best ideas, so then in a commercial way we can get it out into the lives of people. Yeah, this was the question that Orhan Bey asked. If you would like to launch your own company or work with others, they were asking me a question about my technology. So I think your example is an amazing example. They had 5 companies out of their lab, and at the same time they work with other cities around the world and implement their projects in other cities, which is really, this is show how the impact is, right? It's not only on journal papers, on patents, it's like in real life that you work on real people. Yeah, we do that. I mean, we of course, the graduate students particularly need to write the papers. Yes. And so we do that. We write and we get in the journals. That's not as important to me personally as our network of cities and launching companies, because you know how it is. Yeah. You know, 30, 50, 100 people read your paper, right? Right, exactly. You know, but you can get the work out into the lives of thousands or more people in other ways. And I think your work is extremely direct when it comes to the real life. You're really touching the people's life. Like We try to. Yeah, right. You're compared to mine, it's like even like more collective. You work with
cars, bicycles, Yeah, people, things people companies, use. governments, Yes. local policies. Like it's Right, so right. like We extremely try to- dimensional, multi-dimensional. Yeah, yeah. It's not. It's hard to explain. Yeah, It is exactly. Yeah, multi-dimensional. but at the same time, I also feel like having the attention coming from the people like this Yeah. is also shows the value of the impact of your work, and at the same time, how the future will look brighter than Right, now, right. because we really need it Yeah. now Yeah. in the 21st century. Yeah. And Turkey for me is an exciting place because it's a bridge between the East and the West. And we're now moving into cities in the East. Like I mentioned Israel, but we have some other Middle Eastern cities. We're talking with Cairo. We're trying to put a project together, and Dubai, a few other places, and then we're working in Europe. Turkey's right in between, has aspects of both cultures, so that for me is a really exciting. Do you also have any study with the refugees, like Syrian refugees, or? Yeah. We did a project in Hamburg some years ago. I think it was just playing on this monitor here a minute ago, in May while we're talking. So we were working in Hamburg with the mayor there, Olaf Scholz, who's now Chancellor of Germany, because we didn't know that at the time. So, in fact, that was our first city science partner. And so we started working with the mayor for a new district that would house the 2024 Olympics. And then the mayor lost the referendum for the Olympics as they were experiencing this influx of refugees from the war in Syria. They were looking at 80,000 refugees just into that one city, Hamburg. And the challenge was finding sites to build the housing for the refugees, and it was very controversial because there's a lot of opposition for that, refugee housing in the community. So we built a version of our Cityscope tables. We did workshops with people in the community. The mayor said every district, rich and poor, has to share equally. Even assimilation, no ghettos are created, and the community has to decide, not the mayor. Wow. And so people would come in and they'd move the little housing pieces around. They're optically tagged. They get feedback as to access to jobs and mass transit and shopping and schools. And through these workshops, the communities in their own district decided where to build the housing, and it was a very successful So project. the science ruled the democratic action. Yes, Wow. and So powerful. and the interesting thing is it disempowered all the angry people that wanted to disrupt. Oh wow, this is so And it perfect. empowered all the people that wanted to solve the problem. Oh, so you work with local people to do so. Yeah, well, we had facilitators that ran the workshops, but we created the platform. Oh, I didn't know this part. Yeah, yeah. But has it become an integral part of how you do business in other parts I'm of sorry? your? Has it become an integral part of how you do business in other collaborations? That is, yeah, we built these all over the world. This is from Andorra, this table, although it's not running, I see now. But that's a big part of what we'll do in Chile. Chile, was under Pinochet. It was an authoritarian government. Now it's swung to become much more progressive, and they want to bring the ideas that I was just discussing earlier to cities in Chile, and particularly create much more affordable, accessible housing near where people work and all of the amenities. So we plan to have a version of that process that I described in Hamburg in Chile in the coming months. So it's an inclusive process for inclusive cities. Yeah, Great summary. Yeah. yeah, that's great. Ken, thank you so very Sure, much. This was sure. really helpful and My pleasure. insightful. I'm sure they all enjoyed. Yeah. I think they know now more why I admire you. Thank you so much. I know today is holiday, but No, it's you fine. came for It's this. great. I really appreciate it. Yeah, yeah. Thank you very much.
Bizi onu I'll Thank you. pay it with another microphone. Okay. Maybe in Turkey. In Turkey, in Istanbul. You know, I was born in Istanbul. birlikte ben Yeah. İstanbul'da We'll go to Istanbul together, and then I'd love maybe a that. new era will start with the Yeah. help of you. I think the entire Turkish community will be very thankful. Yeah. I spent a whole week in Istanbul, and it was with my wife. I gave a talk, and we had some meetings, and then we stayed over a few days and just were tourists. Tabii turist Yeah, olarak it was beautiful. ve çok güzel bir şehir İstanbul. Thank you again. Thank you. My pleasure. Thank you for We coming. really appreciate that. Where are you off to now? Now we go to the lunch, and after that we meet with Bob Langer, Oh, good. and then Dr. Bilge Yıldız from nuclear energy, and Yeah. then after that MIT Nano, Wow. then Harvard 2 labs, Mehmet Toner, Sengida Bahçıyan PhD Oh, yeah. advisor, Yeah, yeah. then Gökhan Hotamışlıgil who Yeah. studies diabetes, and Wow. then the dinner. Busy day. Very easy, Wow. very impactful. Yes. Well, great. Thank you for thinking of us. Thank you again. Bizi düşündüğünüz için teşekkürler. Okay. Hoş geldiniz tekrar. Let's Okay. go. Thank you. My pleasure. Aslında bizim 11 Büyükşehir Belediye Başkanı zaman zaman toplanıyorlar belli aralıklarla. Evet. Belki oraya böyle bir Uzaktan Zoom bağlantısıyla muhteşem. Zoom da olabilir, Evet, davet in-person. edilebilir. Süper olur. Yani gelip en azından böyle bir ülkenin herhangi bir kentte trafik sorununu nasıl çözdüğüne dair böyle somut bir örnek koyabiliriz Kesinlikle, ortaya. evet. Evet. Çok güzel olur. Tabii İstanbul'un şöyle bir zorluğu var. Var olan yapılar, bu yapıların kaldırılması zaman alabilir. Doğru. Dolayısıyla Ondan da metro altyapısı- bahsetti. Tabii, bahsetti. Biz Erzurum'da yaptık. Kitap kafe. O süper. Evet. Erzurum'un iklimini değişsin diye. Gördünüz mü orayı? Evet. Çok güzel. Evet, Erzurum'da yaptık. Şimdi Siirt'te yapıyoruz. Öyle mi? Şanlıurfa'da, affedersiniz. Şanlıurfa'da. Ne zaman gideceksiniz Kemal Bey? Vallahi başladı çalışmaya. Başladılar arkadaşlar. Ne zaman biter? Kitap kafe kurulu. Kitap kafe, küçük konferans salonu, Ne güzel. çay kahve. Erzurum'daki ilan etmediniz aslında yani. Gidenler Biz biliyor. sahiplenmedik yani CHP'ye aittir demedik oraya ki yani vatandaş oraya gelsin diye. Urfa'daki Fakat halinde. herkes CHP'nin kitabevi diye söylüyor. Evet, evet. Şimdi efendim bu malum uyuşturucu çok yaygınlaştı Türkiye'de. En önemli konulardan birisi gerçekten gençlerin para harcamadan bir araya gelebilecekleri mekanların olabilmesi. O bakımdan bunlar çok... Hocama soralım. Allah aşkına bu uyuşturucuyla mücadelede bir şey geliştirme imkanı var mı yani? Burada Bu konuda çalışan var mı? addiction üzerine çalışan beyin bölümünde hocalar var. Şimdi yolda yürürken size o beyin merkezini de göstereceğim. Benim kardeşim Cerrahpaşa'da tıp okudu. Şu an Çapa'da beyin cerrahisi bölümünde. Buraya da burslu geldi. Burada çalıştı. Ben de onun vasıtasıyla birazcık öğrendim. Benim çalıştığım hocalar da, Bob Langer'la çalıştığım zamanki hocalar da orada. İnsanlar hayvanlar üzerinde deneme yapıyorlar. Ve bazı insanların vücudu maalesef bu tür maddelere daha duyarlı. Duyarlı olunca da içmediğiniz zaman kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Hani size implantable alet göstermiştim. Onu beyine koyup bazı şeyleri regüle edip aslında o maddeye olan duyarlılığınızı azaltmaya çalışıyorlar. Öyle çalışmalar var. Evet. Evet. İsrail'de bazı çalışmaların olduğu falan söylendi ama ne kadar başarılı bilemiyoruz. Evet, aslında onu çalışan hocayla da biz buluştuk. Çok böyle güzel bir yere söylediniz. Burada MIT ve Dubai ve İsrail'in ortak kurduğu yeni bir merkez oluştu. Önümüzdeki yılın ilk yarısında sanırım açıklanacak. Oranın ben de bir parçası oldum. Future of Aging. Yaşlanmanın geleceği nasıl olmalı? Fakat sadece yaşlanmanın geleceğini değil, aynı zamanda çünkü gençler de yaşlanıyor. Gençlerden başlayarak, bebeklerden başlayarak yaş almış insanların o geçiş yolunda nelere maruz kaldığı ve o hastalıkları nasıl veya addiction'ları nasıl regüle edebilecekleri üzerine çalışmalar yapıyorlar. Mesela veya ekstra oksijen gönderip bazı maddeleri olan yönelimlerini azaltmış. Bu çalışmalar da var. İsrail'de bu konuda çok iyi gerçekten.
Hazır mıyız? Yeni oturduk ama Tabii yolumuz uzun. Tabii sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak sorunu aslında bu. Evet. Ya uyuşturucu. Evet, kesinlikle öyle. T'deki o var olan işte insanların etkileşimi. Çünkü bir şekilde o maddeyi getiren insanlar var. Evet. O maddenin geldiği noktalar var. Onları mesela hani dediniz ya kitap. Belki de o interaction'ı çok iyi inceleyip o yolların üzerine o kitap evlerini kurmak. Çocukları distract etmek. Ya da onların... Hocam yine bu sosyoekonomik eşitsizliklerle de ilgili bir durum değil mi? Yani daha yoksul mahallelerde uyuşturucunun artması, Ve o mahallelerde satan o değil de mekanların olmaması. oraya satılan, İnsanların bir araya gelip. yani mesela hastalıklar da öyle, önlenebilir hastalıklar da mesela orada daha yaşıyor aslında. Evet, doğru. Burada her sokakta, belki yol üzerinde göreceğiz, küçük bir kutu var, camlı. Camın içinde de kitaplar var. Her yerde var. Ve öğrenciler kitabı alıyorlar. Çocuk, öğrenci fark etmez. Her yaşa uygun kitaplar okuyorsunuz. Sonra onu geri bırakıyorsunuz. Veya kitap bağışlıyorsunuz. Bizim yaşadığımız sokakta da var. MIT'de de var. Aslında çok küçük dokunuşlar bunlar ama birçok kişinin de çok hayatını etkiliyor. Mesela benim hayatımı etkileyen Erdal İnönü'nün kitabı olmuştu. Yani küçücük, hatırlarsınız, Kültür Üniversitesi'nde birlikteydik sizinle. Evet, küçücük bir kitap. O zamanlar küçük olan Canan'ın hayatını büyük ölçüde değiştirdi. Kitap fuarında galiba. Evet, Kocaeli Kitap Fuarı'nda tanışmıştık kendisiyle. O zaman annem hamileydi, en küçük kardeşime. Ve diğer kardeşimle birlikte o kadar büyük adultların, hani yetişkinlerin içerisinde çocuktuk biz. Bizi hemen fark edip yanına çağırmıştı. Konuşmuştu. Bazı söylediklerini de anlamamıştık hatta böyle. Sonra ne okumak istediğimi sormuştu. Ben de işte fizik, kimya, biyoloji ama karar veremiyorum demiştim. O da Anılar ve Düşünceler kitabı 1. cildini bana imzalayıp verdi. 2. cildini Genel'e, 3. cildi Emre'ye verdi. Kardeşim, en küçük kardeşim. O kitabı okuduğumda o işte babasıyla olan yazışmaları, Ankara Üniversitesi'nde ilk çocuklarını kaybetmenin verdiği acıyla çocuklarını başka şehre göndermek istemeyen İsmet İnönü'nün Ankara Üniversitesi'nde fizik fakültesini kurması, Erdal İnönü'nün oraya gitmesi, oradan Kalte'ye uzanması, dünyaca ünlü Wigner'le tanışması, harika teoremler geliştirmesi beni çok etkilemişti. Masayla müthiş yazışmalar. Evet, onun kitabını da Sevinç teyze ona hediye etmişti. Bu arada onun numarasını sizden rica edeceğim, acaba bulabilir miyiz diye. Ben böyle küçükken çakıl taşlarını parçalayıp içindeki atomu bulmaya çalışıyormuşum. Herkes bunun imkansız olduğunu söylemiş ama ben yine de yapıyormuşum. Babam da bana bir kitap hediye etmiş bunun üzerine, Madame Curie ile ilgili, ama ben kitabı okuduğumda Madame Curie'nin eşi olan Pierre Curie'ye aşık olmuştum. O piezoelektrik denilen bir malzemeyi keşfediyor. Ama şarkı böyle alışılmışın dışında bir şarkı. Opera gibi olmasın? Değil. Dünyada var olan haksızlıklara karşı, daha doğrusu buradaki Amerika'da silahlı saldırılar çok oluyor maalesef. Evet. Burada çok ünlü bir müzik okulu var, Berkeley diye bir okul. Orada ben bir öğrenciyle tanışmıştım. Kendi alanım dışındaki öğrencilerle konuşmayı çok önemli buluyorum. Oradaki Süheyda denilen kız öğrenci şey dedi, öğretmenim bana bir ödev verdi. Bu konuyla ilgili bir şarkı yazmamı söyledi. Fakat ben de kendi ülkem olan Türkiye ve İran'da yaşanan olaylar için bir şarkı yazmak istedim dedi. Yeni Massachusetts önemli. Evet. Yok değil. Yok, hayır o değil. Ve ilginç bir şey olmuş. Hatta bu sabah mesaj attı. Ben onlara böyle bir mesaj attım. Günaydın arkadaşlar, güne güzel başlıyoruz diye. O da hocam çok güzel bir şey oldu. Biz hafta sonu onu şey yaptık. Sesli olarak gerçekleştirdik. Kayıt yaptık. Hem kayıt hali var hem canlı hali var. İkisini gösterebilirim dedi heyecanla. Ben de onu merak ediyorum. Hiç dinlemedim. Çok merak ediyorum. Çok da iyi bir piyanisttir kendisi. Öyle mi? Çok kabiliyetli, çok harika öğrencilerle buluşacaksınız. Gidelim mi? Nereden burada? Benim şimdi bir kız bir oğlan torun var. Evet, Bir de büyük kız var tabii. Evet. Büyük kızdan da bir torun var. 3 torunumuz var. Evet. Ne güzel. İkiz olması daha da keyifli. Gerçekten öyle. Kız yaramaz ama. Öyle mi? Evet, kız yaramaz. Birbirlerine benziyorlar mı? Benziyorlar yani. Kız biraz saçları siyah, erkeğin saçları sarı. Yürüyerek gidiyoruz Boston'a. Data Center özellikle elektrik elektronik bölümündeki hocaların ve öğrencilerin kulüplerinin olduğu bir yer.
kocaman bir binayı bir karı koca para vererek MIT'ye başlıyorlar. Tam miktarını bilmiyorum, milyon dolar tahminim. Ve o binanın içinde böyle farklı bir bina. Hiç böyle normal şu binalara benzemiyor. Çok karışık, crazy building diyorlar. Çılgın bina diyorlar. Onun içinde farklı öğrenci grupları, farklı çalışmalar, farklı makerspace diyorlar ona. Böyle evet, farklı yerlere hemen hızlı bir şekilde gidebiliyorlar. Şurası öğrenci yurtlarından biri. Yeni yapılan yurtlarda hemen sizin kaldığınız bu binanın arkası. Şurası da biyoloji bölümü. Burası biyoloji, burası kimya. İkisinin arasında bir köprü var. İki bölüm birbirine gidip gelebiliyor. Tamamen kolaborasyon yapıyorlar. Hiç zaman kazanmak açısından 11-25 gibi ya da 11-20 gibi, pardon 12-20 gibi araç restoranın önüne gelirse bizi hemen tamam, ben buraya geçiyorum. Bina gerçekten ilginç. Evet, çok ilginç. İçi de aynı şekilde çok ilginç bir bina. Dışı da öyle. Bir de burada hani bugün Kent Larson da biraz bahsetti. Binaların önemi şöyle diye. Burada her yapılan binanın, mesela diyelim ki bir bina 100 milyon dolara mal oluyor. %2'si, binanın maliyetinin %2'si binanın çevresindeki yeşil alana ve bir sanat eserine yatırılmak durumunda. Şimdi bir beyin binasının önünden geçeceğiz. Oradaki beyin binasının önünde böyle bir eser var. Bir sanatçıya verildi ve sanatçı beyni mimik eden bir sanat eseri oluşturdu ve o parayı o sanatçıya verdi. Sanatçıyı destekliyorlar. Şehir güzelleşiyor. Aynı zamanda da binanın maliyetini vergide çok arttırmak istemiyorsunuz. Yani böyle geri kaybediyor. Evet, Bob Langer'ın bulunduğu kanser araştırma enstitüsü de burası. Moderna geliştiren bilim insanı aynı zamanda MIT'den değil mi? Evet, burada yaşıyor. Yani burada, ofisi burada. Öğleden sonra göreceğiz kendisini. Bob Langer dediğim kişi. Şu gördüğünüz sarı binada beyin merkezinin eski binası, arkasında da yeni binası var. Hemen binanın altından da şehirleşmeye yine önem vermek adına bir tren geçiyor. Tren yolun üstünden binanın altından geçiyor. Hiçbir şekilde ne trene zarar, ne de binaya zarar, ne de öğrencilere zarar oluyor. Novartis'in hemen arkasında Moderna, onun hemen çaprazında Pfizer. Yemek yiyeceğimiz, öğrencilerle buluşacağımız noktanın hemen karşısında yine Takeda, bir Japon ilaç firması var. Burası da ilaç şirketlerinin bulunduğu bir nokta. Şöyle gideceğiz, sonra da karşıya geçeceğiz. Dikkat edin, arkamızda büyük bir şey var. Burada da Boston Maratonu'nda bir polis arkadaş suikast sonucunda vefat etmişti. Onun anısına yapıldı burası. Burada da resmini görebilirsiniz. Onun için bir anıt yapıldı. Hemen yerin bulunduğu anıtın altında da böyle demir parçalardan oluşan bir dil yapıldı. Özellikle görme yetisi olmayan kişiler de anlayabilsinler diye. Şimdi beyin merkezine doğru gidiyoruz. Yemek yiyeceğimiz yerde hemen şu karşısı. Burası McGovern Brain Institute. Binanın en üst katında hayvan deneylerinin yapıldığı laboratuvarlar var. Burada her binayı bir karı koca veya bir iş insanı isimlendiriyor para vererek. Böylelikle hem kendi adına olması için. istediği research'ını yaptırabiliyor. Diğer insanlar da isimlerini uzun süre hayatta bırakabiliyorlar. Dediğim o şey de şurada. Sanat eseri. Evet. Onu yapmak durumundalardı ve yaptılar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Merhabalar. Merhaba. Üretmeyiz de arkadaşlara söyleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arkadaşların sizlere selamları var. Oradan selam getirdik size diyelim. Teşekkür ederim. Dolayısıyla onlara da buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Canan'la Canan benim arkadaşım, yaklaşık 6 senedir tanışıyoruz. Ve de böyle bir şeyden haberim olunca çok mutlu oldum açıkçası. Bugün Ozan'ın doğum günü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlla dedik yani doğum günü bak Kemal Bey geliyor, illa ki gel dedi. Ben dedim zahmet ettirmeyin lütfen, yapmayın dedim. Yani çok teşekkür ederim. Ben dayanamadım.